...1978'de içinde 4 tane jeolog olan bir helikopter araştırma yapmak için işte bu ormana geldi. Jeologlar bölgede inceleme yapmak için zorlu şartlarla savaşmayı göze alarak buraya gelmişlerdi. O anlarda göreceklerinden habersiz manzarayı seyrediyorlardı. Pilot bölgeye gelince yakınlarda iniş yeri bulmak için hemen arayışa koyuldu. Biraz sonra ormanda ufak bir açıklık olduğunu fark etti. Burası sadece insanların yapabileceği oyuklardan oluşuyordu. Ama pilot ve jeologlar o anlarda bunu bilmiyorlardı. İndikleri yer en yakın yerleşim yerine 240 kilometre uzaklıkta olan Sibirya'nın güneybatısındaki Hakasya Cumhuriyeti'ne bağlı bir yerdi. 4 jeolog daha ilk adımlarını atar atmaz etrafta garip şeyler olduğunu anlamıştı. Laykov ailesini fark etmeleri çok uzun sürmeyecekti. Bu vahşi koşullarda yaşayan bir aile vardı. Kulübe derin vadi, çam ve huş ağaçları arasında yer alıyordu. Çok geçmeden aile fertleri dışarıya çıktı. Medeniyetten uzakta ıssız bir ormanda yaşamayı tercih etmişlerdi. Çocuklar bilim insanlarını gördüklerinde hemen kulübeye girdiler. Kapının önünde duran yaşlı bir adam sessizce bilim insanlarını izliyordu. Jeologlar üzerlerindeki şoku atlattıktan sonra ailenin yanına gittiler. Laykov ailesi onları evlerine davet etti. Jeologlar hikayelerini dinlemek için sabırsızlanıyorlardı. Kulübe oldukça ufaktı. Küf içindeydi ve içerisi buz gibiydi. Yerde patates kabukları ve çam fıstığı kabukları vardı. İnançları gereği evi dini eserlerle doldurmuşlardı. Böyle bir yerde insanların yaşadığına inanabilmek çok zordu. Bilim insanları onları yakından tanımak istediler. Ama hikayelerini öğrendiklerinde bembeyaz kesileceklerdi. Onların hikayesi 40 yıl geriye 1936'ya uzanıyordu. Laykov ailesi eski inananların bir üyesiydi. Eski inananlar 1652 ve 1666'da Moskova Patriği Nikon tarafından sunulan kilise reformlarına karşı gelmiş ve protesto etmek için Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmışlardı. 1936'da Bolşevikler iktidardaydı ve bu topluluğu tehdit ediyorlardı. Ailenin babası Karp Laykov o yıl oldukça ilginç bir karar aldı. O tarihte Karp'ın ağzından dökülenler eşini çılgına çevirmişti. Karp son derece kendinden emin bir şekilde dağ eteklerinde yaşayacaklarını, artık medeniyeti gerilerine bırakma zamanı geldiğini söylüyordu. Aile Bolşeviklerin her an başlarında bitebileceklerini biliyordu. Ölüm kapılarını her an çalabilirdi. Stres anında doğru kararlar almak elbette zordur. Hele ki söz konusu Laykov gibi gözü pek bir aile ise zorluk derecesi fark etmeksizin sonunu düşünmeden her adımı atabilirler. Karp aslında oldukça trajik bir olay yaşamıştı. Ailesine söylemese de kardeşi kısa bir süre önce gözleri önünde öldürülmüştü. Onu bu karar almaya iten güç biraz önce yaşadığı bu büyük kayıptı. Tarlada çalışan Karp uzaklardan gelen komünist üyelerini gördüğünde kötü şeyler olacağını hissetmişti. Üyeler biraz sonra kardeşinin olduğu bölgeye gelmiş ve gözünü bile kırpmadan onu öldürmüşlerdi. Eski inananlar büyük bir tehdit altındaydı. Zaten 1930'larda sayısız din yasaklanmış, Sibirya dinlerine inanan birçok insan zulümden kaçıp başka ülkelere sığınmıştı. O gün 1936'nın oldukça güzel bir gününde Karp ve ailesi evlerini terk etti. Karısı Akulina, iki çocuğu Savin ve Natalya hayatta kalmak adına vahşi yaşama doğru yola koyuldu. O tarihlerde Savin 9, Natalya ise sadece 2 yaşındaydı. Laykov ailesinin gidebilecek hiçbir yeri yoktu. Ormanın derinlikleri onların sığınabileceği tek yerdi. Aile ormanda sürekli yer değiştirdi. Hep daha ileriye, daha derinlere doğru ilerledi. En sonunda gözlerden uzakta olan bir dağ kenarını keşfettiler. Laykov ailesi buraya ev inşa etti. Dağın tepesine de bir kulübe. 1940 yılında çiftin Dimitri adında bir oğulları oldu. 4 yıl sonra da en ufak kızları Agafya dünyaya geldi. Laykov ailesi Rus jeologlar yaşadıkları yere inene kadar, yani neredeyse 42 yıl hiçbir insan görmemişlerdi. Vahşi hayatta dünyaya gelen Dimitri ve Agafya ailesi dışında ilk kez insan görüyordu. Aile en başta toplam 6 insandan oluşuyordu. Zamanla bu sayı azaldı. Yıllarca ormanda bulabildikleri yiyeceklerle beslendiler. En önemli besinleri huş ağacı yapraklarıydı. Çok sert geçen bir kış ayında deri ayakkabılarını yemek zorunda oldukları kötü bir dönem yaşadılar.
Jeolog ekibi onlara medeniyette yeni bir yuva kurmayı önerse de aile bu teklifi ısrarla reddetti. Çünkü onlar inançları gereği buradaydılar ve buradan ayrılmayı günah sayıyorlardı. Tayga, Yakutça'da orman sözcüğünden gelir ve iğne yapraklı orman demektir. Tayga ormanları dünyanın en büyük ormanlarıdır. Kanada, ABD, İsveç, Finlandiya, Rusya derken Japonya'ya kadar uzanır. Aile Rusya'nın güneyindeki Erinat Nehri kenarında yaşadı. -40'ları gören soğuklarda burada hayatta kalmayı başarmışlardı. Moğolistan sınırına 100 kilometre uzaklıkta olan bölge insan yaşamı için oldukça zorlu bir yerdi. Aile ormana geldiğinde yanlarında hiçbir av aleti yoktu. Aynı zamanda vahşi doğa hakkında hiçbir deneyimleri de yoktu. Uzun bir zaman tek besinleri evlerin önündeki patates ve çavdar olmuştu. 1961'de yağan yoğun bir kar tüm planlarını bozmuş, aileye korkunç bir açlık çektirmişti. O yıl yaşadıkları kıtlık çok büyüktü. Kıtlık gittiğinde aileden bir ismi de yanında götürmüştü. Evlatlarını beslemek için aç kalarak kendini feda eden Akulina o yıl hayatını kaybetmişti. Jeologlar bölgeyi terk ettikten sonra gördükleri manzarayı insanlara anlattılar. Hikaye 1982'de gazetelerde çıkınca herkes olayı öğrendi. 1990'larda çıkan Lost in the Taiga kitabı da bu hikayeyi ele almıştı. Ve o dönem Fransa'da en çok satan kitap olmuştu. Ailenin hikayesini duyan bir grup helikopterlerle bölgeye gitti. Yanlarında hediyeler ve yiyecekler getirmişlerdi. İniş yaptıktan sonra küçük bir yol boyunca yürüdüler. Biraz sonra Lykov ailesinin evine ulaştılar. Onlar kulübeye doğru ilerlerken yaşlı bir adam kulübeden çıktı. Yalın ayaktı. Çuvallardan yapılmış kıyafetleri vardı. Karp önce onları selamlamayıp temkinli davransa da daha sonra içeriye davet etti. Kulübede tek bir pencere vardı. Tüm ışık buradan giriyordu. İnsanlar içeriye girdiğinde Agafya ve ablası Natalya yine dehşete kapıldılar. Ama biraz sonra onlara alıştılar ve hikayelerini onlara da anlattılar. Aile getirilen hediyelerden tuz hariç hiçbir şey kabul etmedi. Çocuklardan 2 tanesi hayatlarında ilk kez tuz görüyorlardı. Karp ise 40 yıllık sürede en çok tuzu özlediğini söylüyordu. Karp daha sonra ısrarlara dayanamadı ve bazı tağları, el fenerini ve bıçak çatal gibi mutfak eşyalarını kabul etti. 2 yıl sonra trajik bir gelişme yaşandı. Lykov ailesinin 3 çocuğu aynı yıl hayatını kaybetti. Ölümlerin bazı modern hastalıklara bağışıklı olmayan çocukların insanlarla temas haline geçmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Fakat onların yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıkları da olduğu söyleniyordu. Sabin ve Natalya böbrek yetmezliğinden muzdaripti. Dimitri'nin durumu kötüleştiğinde jeologlar onu helikopterle hastaneye götürmeyi teklif ettiler. Ama yine olumsuz yanıt aldılar. Dimitri, bir insan Tanrı'ya ne kadar uzun süre bağlılık gösterirse o kadar yaşar. Buna müsaade edemem demişti ve teklifi elinin tersiyle itmişti. En son baba Karp ve Agafya kalmışlardı. Jeologlar bir kez daha onları medeniyete götürmeyi teklif etti. Ancak Karp yine gelmeyeceklerini söyleyip reddetti. Karp 1988'de hayatını kaybetti. Agafya babası hayatını kaybettikten sonra da ormanda yaşamaya devam etti. 70 küsur yıllık yaşamında sadece 7 kez yaşadığı yerden ayrıldı. İlki 1980'lerdeydi. Sovyetler Birliği bir aylığına şehre gelmesi için tüm masraflarını karşıladı ve onu şehre getirdi. Agafya hayatında ilk kez uçak gördü. Atlar, arabalar ve diğer insanlarla ilk kez karşılaştı. Bir kez de hiç görmediği akrabalarıyla bir araya geldi. Diğer gelişleri ise hep tedavi amaçlıydı. ...1999'da bir jeolog hemen 100 metre ilerisine bir kulübe yaptı ve Agafya'nın yanına taşındı. Jeolog 16 yıl Agafya ile birlikte yaşadıktan sonra 2015 yılında hayatını kaybetti. 2014 yılında durumu kötüleşmişti. Sağlık ekibi gelip onu aldı ve hastaneye yatırdı. Gönüllü isimler onu düzenli olarak ziyaret ediyor ve ona erzak götürüyorlar. Agafya 2016'da bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Bu kez bacak ağrısından şikayetçiydi. Kısa bir zamanda iyileşen Agafya taygaya geri döndü. Lykovların en ufak kızı Agafya şu an 70'li yaşlarında. Oldukça enerjik. Isınmak için kendi odununu kendi kesiyor. Su almak için el yapımı kayaklar kullanıyor. Tek dostu köpeği. Yanında ayılardan korumak için bir tane tüfek var.
Ama Agafya son derece korkusuz. 6 yıl önce Rus belgeselciler onun hikayesini ele aldılar. Agafya onlardan bir tavuk bir de keçi istedi. Şu an hala vahşi doğada tek başına kalmaya devam ediyor. Agafya bu hikayenin hayatta kalan son kahramanı ve umarım bu daha uzun yıllar devam eder.